Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifiyle geldim. Bugün sizlere koko kurabiye tarifi yapacağım. Çok az malzemeyle ortaya çıkacak olan kurabiyenin şeklini, tadına hayran kalacağınızdan eminim. Videomu sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen koko kurabiyenin tarifinin yapımına başlıyorum. Kurabiyem için öncelikle kabımın içerisine 3 adet yumurta beyazını ilave ediyorum. Ve bir çırpma teli yardımıyla iyice köpürene kadar çırpıyorum. Siz isterseniz bu işlemi bir mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Çırpma teliyle köpürttüğüm yumurta beyazlarının üzerine 1 su bardağı şeker ilave edeceğim. Yalnız şekeri 4 aşamada döküyorum. Hepsini birden dökmüyorum. 1/4'ünü ilave ettiğim şekeri eriyinceye kadar yumurta beyazıyla sürekli çırpıyorum. İkinci defa şekeri tekrar ilave ediyorum ve tekrar eriyene kadar iyice çırpıyorum. Şekerimizi ekledikçe köpüğümüzün kıvamı da katılaşıyor. Krema kıvamına geliyor. Üçüncü defada ekleyip köpürttükten sonra artık şekerin tamamını 4. seferde ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şeker ve yumurta beyazının karışımı gayet katı bir şekilde krema haline geldi. Bu kıvamı elde ettikten sonra çırpma telimi çıkarıyorum ve içerisine bir çimdik kadar tuz ilave ediyorum. Ve yarım çay kaşığı vanilin ilave ediyorum. Ve spatulamla karıştırıyorum. Toplamda 300 gram Hindistan cevizi ilave edeceğim. Hindistan cevizinin yarısını ilave edip karıştırıyorum. Hepsini birden ilave etmiyoruz. Tüm malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra kalan Hindistan cevizinin de tamamını ilave ediyorum. Ve spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi malzememiz kıvam aldı. Artık spatulamı içerisinden çıkarıyorum. Ve elimle şöyle hafif hafif, hamur yoğurur gibi değil de hafif hafif elimin arasında bastırarak yumurtanın ve şekerin her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağlıyorum. Şöyle 1-2 dakika karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi eğer elimizin içerisinde bu şekilde birbirini tutarak şekil alıyorsa kurabiye hamurumuz olmuş demektir. Hamurumun her yerini toparlıyorum ve tüm malzemelerin özleşmesi için dolapta 10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. 10 dakika dinlendirdiğim kurabiye hamurum hazır. Hemen bir kaşık yardımıyla öncelikle karıştırıyorum. Daha sonra ben kalp şeklinde bir kalıp kullandım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Eğer kalıpla uğraşmak istemiyorsanız elinizle de yuvarlayabilirsiniz. Şekil vermesi gayet rahat oluyor. Kalıbın içerisine kurabiye malzememle doldurup kaşıkla üzerine bastırıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine 1-2 vuruşta kurabiyem rahatça çıkıyor. Hamurumun tamamına aynı işlemleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi koko kurabiyelerimiz artık fırına girmeye hazır. Bu haliyle de çok güzel görünüyorlar. 170 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 20 dakika pişirmeye göndereceğim. İlk 10 dakika hiç açmıyorum. 10 dakika sonra tepsiyi fırının içinde çeviriyorum ki her tarafı eşit şekilde pişsin. Ve 10 dakika daha tekrardan pişiyor. Toplamda 20 dakika pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim toplamda 20 dakika pişti. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz pembeliğe geldi. Kurabiyelerin soğumasını bekliyorum. Kurabiyelerim artık soğudu. Siz dilerseniz kurabiyeleri bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben alt tabanlarını süslemek için 100 gram bitter çikolatayı benmari usulü erittim. Kurabiyelerin taban kısmını çok hafif çikolataya batırıyorum ve tekrardan yağlı kağıdın içerisine alıyorum.
Kurabiyelerin tamamını çikolataya buladıktan sonra buzdolabında 1 saat donması için bekletiyorum. 1 saat dolapta dinlendirdiğimiz koko kurabiyelerimiz artık sunuma hazır. Şöyle hepsini sunum tabağıma aldıktan sonra sizlerle kıvamını, iç dokusunu paylaşacağım. Mis gibi Hindistan cevizli koko kurabiyelerimiz artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri şahane oldu. Hem görüntüsüne hem de tadına hayran kalacağınızdan eminim. Çok az malzemeli, pratik bir kurabiye oldu. Kesinlikle çayınızın, kahvenizin yanında keyifle tüketebileceğiniz bir kurabiye. Dilerseniz çikolatasız sade de tüketebilirsiniz. Şöyle kesip içini de size göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi de yumuşacık oldu. Siz bu kurabiyeyi çıtır seviyorsanız daha ince şekilde kalıba yerleştirip daha çıtır bir kurabiye elde edebilirsiniz. Bu haliyle çok lezzetli oldu. Umarım bu lezzetli tarifi beğenmişsinizdir. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında benimle düşüncelerini paylaşırlarsa sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.